Merhabalar, dersimiz genel cerrahi, konumuz herni yani fıtık. Nedir fıtık? Vücudun herhangi bir bölgesinde, herhangi bir yerinde organların olması gereken yerden farklı bir yere göç etmesidir. Genel cerrahinin ilgilendiği fıtıklardan bahsedecek olursak, kasık fıtığı, göbek fıtığı, ameliyat yeri fıtığı ve mide fıtığından bahsedebiliriz. Kasık fıtığında karın içerisindeki yapıların kasık kanalından dışarıya doğru cepleşmesi vardır. Göbek fıtığında gene karın içerisindeki yapıların göbek deliğinden dışarıya doğru cepleşmesi vardır. Ameliyat yeri fıtığında da eski ameliyat yerinden karın içerisindeki yapılar dışarıya doğru hareket eder. Mide fıtığında ise midenin üst kısmı veya büyük bir kısmı karın içerisinden göğüs kafesine doğru hareket eder. Burada önemli olan hernide yani fıtık hastalığında tanı konduğunda yer değiştirmiş olan organın eğer beslenmesi bozulmuşsa, yani acil şartlar varsa, boğulmuş fıtık varsa ameliyat kalitesi ve konforu değişmekte, yapılması gereken işlem ve prosedür uzamaktadır. Ama boğulmuş fıtık oluşmamışsa henüz tamir daha kolaydır. Basit bir yama yardımıyla tamir edilebilir. Temel prensip nedir? Karın içerisinde olması gereken yerden farklı bir yere göç etmiş olan organların eski yerine alınarak yamayla tamir edilmesidir. Fıtık ameliyatları genellikle birkaç saat süren ameliyatlardır. Hastanede yatış 1-2 gündür. Ofis çalışanlarının ameliyattan sonra işe dönüşleri yaklaşık olarak 1. hafta ve 10 gün civarındadır. Ameliyatlardan 1-2 ay sonra da spor ve egzersiz programlarına başlanabilir. Kasık kanalından giren bağırsak ansı dar bir yerden geçtiyse, şu şekilde, beslenmesi bozulmaya başladıysa, yani bağırsağın kanlanması bozulmaya başladıysa ağrı yapabilir. Eğer bu dikkate alınmazsa, müdahale edilmezse o zaman boğulmuş fıtık geliştiği için tedavi daha zor ve uzun olacaktır. Kasık fıtığında sağda veya solda kasıkta şişlik, sertlik, kızarıklık vardır. Eğer boğulmuş fıtık hali mevcutsa buradaki şişliğin karın içerisine doğru geri gönderilemediği görülür. Ultrasonda da tanı doğrulanabilir. Kasık fıtığında durum mekaniktir. Yani bir yerde karın içerisindeki bir organ başka bir yere göç etmiştir. Olması gereken yerden farklı bir yere hareket etmiştir. Bir bariyeri yıkmıştır. Bu nedenle oradaki anatomik yapının yeniden düzeltilmesi, oranın bir yama ile desteklenmesi gerekir. O nedenle kasık fıtığı kendiliğinden veya ilaçla tedavi edilemez. Ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Göbek fıtığında, göbek bölgesinde aynı kasık fıtığında olduğu gibi bir şişme, kızarıklık, ağrı durumu vardır. Tanıda ultrason önemlidir. Karın içerisindeki yağlı dokuların veya karın içerisindeki bağırsakların dışarıya doğru cepleşmesidir problem. Göbek fıtığında tedavi ilaçla veya kendiliğinden mümkün değildir. Karın içerisindeki dışarıya göç eden organların geriye gönderilip bir yama ile desteklenmesini sağlayacak yaklaşık yarım saat sürecek bir ameliyatla tedavi edilebilir. Fıtığın büyüklüğüne göre iyileşme süreci değişebilmekle birlikte ofis çalışanları genellikle ameliyattan sonra 1. haftada işe dönebilirler. Beden gücüyle çalışan insanlar ise ortalama olarak 2 veya 3 hafta sonra tekrar iş hayatına dönebilirler. Daha önce karın içerisine herhangi bir problem nedeniyle ameliyat yapıldığında kendiliğinden teknik hata nedeniyle karın içerisindeki organları bir arada tutan katmanların yırtılmasıyla o bölgedeki organların dışarıya doğru cepleşmesidir. Büyüklüğüne göre ameliyatın büyüklüğü değişir, kullanılacak yamanın büyüklüğü değişir. O nedenle kesi yeri fıtığının nerede olduğu ve ne kadar büyük olduğu tedavinin planlanmasında önemlidir. Genellikle birkaç saat süren bir ameliyattır. Fıtığın büyüklüğüne göre bir yama seçilerek ameliyatta yerleştirilmelidir. Ameliyattan sonra 1 veya 2 gün hastanede yatış yeterlidir. Ofis çalışanları genellikle 1. haftada işlerine dönebilirler. Mide fıtığı, daha önce reflü problemini anlattığımız gibi diyafram dediğimiz kas perdesinden midenin üst kısmının karın içerisinden göğüs kafesine doğru göç etmesidir. Hastamızda mide fıtığı oluştuğunda reflü problemleri vardır. Yani yediği gıdaların ağzına gelir gibi olması, kusması, yanma hissetmesi
Yani reflü problemler ortaya çıkar. Burada da gene diğer herni problemlerinde, fıtık problemlerinde olduğu gibi yukarı doğru göç etmiş olan mide kısmının tekrar karın içerisinde alınarak sabitlenmesidir. Tedavisi ameliyattır. İlaç tedavisiyle bazı problemler rahatlasa da tam olarak problem çözülemez. Herni ve fıtıkla ilgili sorularınız olursa YouTube sayfamıza yazabilir ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.